Yağmurlu bir günden herkese selam olsun. Sabaha kadar yağdı ama sakin sakin yağdı. Arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Babamın maması ilacı tamam. Annemden duayı kaptım. Hay Allah razı olsun kızım, beni kurtardın dedi. Keşke daha fazlasını yapabilsem. Mutfaktan çıkan taşları şuraya dizmişler. Hemen aşağıya ineceğim arkadaşlar. Hiç planlama falan yapamadım ya. Bir bakacağım. Hadi inelim beraber. Bugün erken geleceklerini söyledi ustalar. Bilmiyorum artık. Farklı bir durum olmazsa 8 gibi falan 8-8.30 gibi geliriz demişlerdi. Haydi gidelim. Aşağı inmeden çay suyunu koydum arkadaşlar. Şöyle ıspanağı da pişirdim. Akşam söylemiştim size. Şimdi şuradan tencere alacağım da çorba yapacağım. Yayla çorbası yapacağım yine. Ustamız geldi bile. Vallahi. Saat 8'i 5 geçmek üzere. Ben aşağı inene kadar geldiler. Çıkamadım ustanın yanına, bir bakayım. Annem bıdığın yemeğini verdi. Bir ineyim ben de. Gel, çamur. Şeydi herhalde. Molozları da düzlüyorlar herhalde. Korkma yavrum, korkma. Çok kalın yapmışlar. Şuraların sıvalarını dökmüş Coşkun Usta. Çok kalın Kaç yapmışlar. yılın şeyi işte. Emeği. Kaç yılın evi, inşaatı. Ali Usta ne yapıyor? Öbür taraf kırıldı mı? Emeğini kırmaya başlıyor. Ha. Burada kırıldı. İş çok. Baksanıza sıvanın kalınlığına. Sıvalardan da incelince ev daha da genişleyecek. Biraz öyle olmuş oluyor. Yanta biraz daha Evet, kullanım evet. alanı genişleyecek gibi. Evet. Coşkun Ustam dedi ki mutfağı planlamamız lazım Yeliz abla dedi. Bir fiyat alacağız. Arkadaşlarım üzülerek söylüyorum ki mutfağı yaptıramıyoruz aslında. Sadece hani ben bir fiyat alacağım ama yani ona gücümüz çok yetmedi. Dedik hani mutfak kalsın en azından. Onu sonra yaptırım. Çünkü hani aceleyle çok yaptırmak istemedim ama şöyle sabah sabah 2 yeleği giydim üstüme. Vallahi arkadaşlar böyle hesaplamayı yaptırırken mutfak dolaplarını erteledik. Yani ertelemek durumunda kaldık. Çünkü onu sonradan yaptırabiliriz diye düşündük. Şu an ona da girersek maliyet bizim için çok artacak. Yerini belirleyelim. Diğer şekillenmeleri ona göre yapalım istiyoruz. Hani sucu gelecek işte. Mutfak nerede olacak? Lavabo yeri nerede olacak? Prizler nerede olacak? Onları da bir ayarlamam gerekiyor. O yüzden hesaplamaları yapacağız. Şu an yapamıyoruz ama bilmiyorum. Ali Bey duy sesimi. Ali Beyciğim bak mutfağımızı da yapalım. Ondan sonra geldiğimizde hemen şöyle en azından bir tezgahımız olsun.
şey diye de düşündüm arkadaşlar. Anneme sormamız lazım Ali Usta. Ya ben sülüke vardı ben de onu. Şey dedim ben arkadaşlar, sadece tezgahımızı koydursak en azından, hani dolap kapakları olmasa bile sadece tezgahımızı mı koydursak diye düşündüm. Onun için de bir fiyat alacağım arkadaşlarım. Bakalım nasıl yapacağız. Ama Coşkun Usta diyor ki abla bu tarafı unut. Yani burada baca olduğu için bacayı uzatamayız diyor. Çünkü soba çekmez, tıkanır, külden temizleyemezsin. Seni çok zorlar diyor. Öyle işte. Durumlar böyle arkadaşlarım. Mutfağımızı da yaptırabilseydik iyiydi ama dediğim gibi yeri belli olsun. Yaptırabilirsek tezgahını en azından yaptıralım istiyorum. Hani kapaklarını yapmasak bile. Öyle. Bakalım nasıl olacak? Nasıl bir bitmiş hali nasıl olacak? Ben de merakla, heyecanla bekliyorum valla. Evet, buranın planlaması da yapıldı arkadaşlarım. Şu çıkma diyoruz biz. Siz balkon, biz çıkma diyelim. Onun ayarlamasını da yapacağız. Şimdi ustamız tuğlasını örecek. Annemden güzel bir fikir geldi. Şurayı böyle boydan boya düzlenecek burası arkadaşlar. Karşıdan karşıya. Dümdüz olacak. Ben şey dedim, hani böyle şuradan dedim bir basamak kalsın, merdiven kalsın aşağıya inmek için. Çünkü şöyle gördüğünüz gibi oldukça yükselecek. Ondan sonra annem de dedi ki kızım dedi, her yere aynı hizaya çıkarsınlar. Şuradan merdiven versinler dedi. Hani ben merdivende birazcık ısrarcı oldum şuradan inmeye. Şimdi diyelim ki Ali indi, tarlaya gidecek. Ta öbür taraftan dolanmasın. Ya da şuradan, hani buraya da korkuluk falan olacak. Yani inme şansı çok olmayacaktı. Bu tarafa gidecek, şuradan iner. O tarafa gidecek, oradan iner. O şekilde ayarlarız diye konuştuk, planladık. Bakalım, bu çiçekleri buradan sökeceğiz şimdi. Mecburen sökülecek bunlar. Ha, dikeriz onu. O sıkıntı değil. Böyle ayarlıyoruz. Arkadaşlar bakın. Bafra'da çekmiştim ya size. Ordum'da da çekeyim, memleketimde. Bağıra bağıra uçtular az önce. Ustalarımıza çay verdim. Sonra indik aşağılarda, bir son kez bir netleştirme yaptık. Şimdi kahvelerini vereceğim. Değişiklikler, bir öyle mi yapsak, bir böyle mi yapsak. En son ortak noktada buluşuyoruz ve devam ediyoruz, sağ olsunlar. Hemen kahvelerini götüreyim. Yeliz bacınız oturdu bir köşeye. Düşünüyor. Mutfak neresi? Oturma alanı neresi? Sobanın yeri belli. Sobanın yeri orası. Çok büyük bir mutfağa da gerek yok diyorum bazen. Yani eski mutfağın olduğu yere mi koysam acaba? Önüne masayı koyarım şöyle. Şu alanda oturma alanı olarak kalır diyorum ama hayata geçiremiyorum. Yani televizyon için bir köşemiz kalmıyor arkadaşlar. Yani şu cam birazcık bu tarafa kayacak. Hani bu köşe olmaz. Yani şu duvar ideal televizyon için gibi. Yapacağız bir şeyler bakalım. Çıkamıyorum yukarıya. Ustaların yemek saati de geliyor. Burada da değişiklik yaptık arkadaşlarım. Onu da dışarıya çıkıp anlatayım size. Şöyle yaptık. Ben burayı size tamamen yükselteceğiz, aynı hizada olacak demiştim. Sonradan vazgeçtim. Çünkü yani ben hemen bir adımda şu toprağa basmak istiyorum arkadaşlar. İnmek istiyorum. Orasıyla aynı yükseklikte olsa bayağı bir yüksek olacaktı. Kenarına korumalık yapmam gerekecekti ama bu haliyle çok daha düzgün olur. Hani şu giriş düz olsun. Düz olsun, yeterli olacak. Çok yükseltmek istemedim çünkü aynı hizaya çıktığı zaman ben ev aydınlık olsun istiyorum arkadaşlar. Böyle ferah olsun, aydınlık olsun. Buraya ben masa falan attığım zaman onun karartması da olacak. Kapatsın istemedim. Yani burası alçak kalsın. Mümkün olduğu kadar, kalabildiği kadar alçak kalsın. Düzenlensin. Yani şöyle şuradan su olayı birazcık şuradan yükselsin. Bir tuğla kadar yeterli olacak diye konuştuk. Ayarladık, sağ olsun ustalarımız da anlayışla karşıladı. Böyle işte, vallahi sağ olsunlar, Allah razı olsun. Annemin şeyde kırıldı burada. Annemin de istediklerini yapıyoruz bir taraftan. Ali ustamı da tanıştırayım size. Kolay gelsin usta. Merhaba, sağ olun. Tamamen yere kadar kırdı. Böyle molozlar burada. Şimdi buraya şey takılacak. Şuradan çıkan demir kapı buraya takılacak. Gördüğünüz gibi annemin ardiyesi hazır.
Karınca yuvası mı varmış? Oy. Azıcık dağılsınlar mı? Dağılsınlar diye ben temizliyorum. Ben bir kahve yapayım sana. Onlar da dağılsın bakalım. Bakın burası şimdi annemin kocaman ardiyesi olacak. Yani depo olarak burayı kullanacak arkadaşlar annem. Annemi de mağdur etmek istemedim. Hani siz çok dediniz hani şey yapın dediniz ama. Oy. Görüyor musun yuvasını? Bak. Kalsa mı öyle? Dağılacak bunlar. Yumurtaları vardır bunların şimdi. Yok orayı hani aha bak nasıl öbek Dağılması daha iyi çünkü bunlar yuva yapmak için tuğlaların arasındaki bütün çimentoları deliyorlar yani. Dağılması daha iyi. Tamam. Siz daha iyi bilirsiniz. Birazcık yoruyorum ustalarımı ama arkadaşlar. Yani şimdi onlar da sürekli inşaatla uğraştığı için biliyorlar. Ben fikrimi söylüyorum. Onlar fikirlerini söylüyorlar. O şekilde anlaşıp gidiyoruz bakalım. İnşallah birbirimizi yormadan bitireceğiz süreci. Allah'ın izniyle. Şey ısırır sonra üstüne çıkarsa. Dağılmasın. Sen de telliğine gel. Sen de geri dur. Böyle işte. Şuraya bir duvar örülecek. Ama annem buraları hep doldurdu işte. Ne yapsın kadın? Perişan ettik kadını. Bütün düzeni bozuldu. Ama en sonunda güzel olacak. Yani abim yaylaya arılarını götürene kadar petekler burada durmak zorunda yani. O yüzden birazcık da o yüzden perişanlık gibi oldu annem için. Yoksa o da boş olsaydı hiç sıkıntı olmayacaktı. Neyse planlamaya devam edelim arkadaşlar. Burayı 2 tane cam olacak böyle. Şu cam gibi 2 tane cam olacak. Buraya kayacak biraz. Ayarlanacak işte. Yapılacak. Güzel arkadaşlarım. Yapıyoruz. Şu sobanın yerini, baca deliğini değiştirmek istedim. Bu taraftan değil. Şu yan taraftan verelim dedim ustaya. Çünkü boruyu takınca da öne doğru gelecek ya. Buraya da tül takacağım. Şu taraftan dönmesi çok daha mantıklı olur diye düşündük. Çok ince detaylar var. Teferruatlar var. Sağ olsun. Coşkun ustamı da tanıştırayım size. Sağ olsun. Coşkun ustam valla. Allah razı olsun. Cümlemizden razı olsun. Valla Allah gerçekten razı olsun. Tesadüfen bulduk bir de birbirimizi. Amcamın oğluyla beraber gelmişlerdi köye. Annem Yeliz ev yapacak buraya deyince anahtar teslimi yapıyoruz teyze biz demiş. Bir gezelim demiş. Öyle görüntülü falan konuştuk. Sonra köye gelince teferruatları konuşuruz dedik. Sağ olsunlar anlaştık. Öyle başlandı. Bismillah dendi başlandı bakalım. Allah utandırmasın inşallah. Amin. Güzel günlerde oturun. Amin inşallah. Allah herkese iyi usta denk getirsin. Amin. Ustalardan çünkü çoğu usta anneme de dedim dün %80 kendi bildiğini yapıyor. Ya burada müşteri memnuniyeti çok önemli bir şey. Evet. Kesinlikle biz de zaten müşterilerimizin memnuniyetini göz önüne alaraktan öyle Evet. planlama bir projeyi yapıyoruz. Evet vallahi sağ olun. Karşılıklı iş bittiği zaman sonuçta bu oturacağı eve bir müşteri oturuyor. Biz kullanmıyoruz. Evet, Kendileri kullanıyor. evet. Hani gönlü Bana da ferah hep diyor olduğunda- Yeliz abla nasıl içine sinecekse diyor. Bakın biz burayı planlamıştık dün. Bugün başka planlara dönderdik. Merdiven inecekti falan. Coşkun ustam dedi ki Yeliz abla bak hani benim için önemli değil. Yık dersen sök dersen sökerim dedi. Sen oturacaksın sen kullanacaksın nasıl içine siniyorsa öyle yap abla dedi. Ben yaparım dedi. Hemen o zaman şey yaptık işte. Fikir değiştirdik. Genişlettik falan böyle. Yatak odasının kapısı da söküldü. O da yatak odası olacak. Burası mutfak oturma odası. Birçok arkadaşım odaya kat hani mutfağa kat burayı diye düşünmüş ama arkadaşlarım ben hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü kışın dört duvarın arasında oturuyorsun köyde. Bahar geldiğinde dışarıdasın. Yaz geldiğinde dışarıdasın. Dışarıda oturuyorsun yani çok böyle eve kapatmaya gerek yok. Aynı zamanda şurada kiriş var. Hani burayı mutfağa katsan kiriş mutfağın orta yerinde kalacak. Yani şurada kiriş var. Dışarıda da var. Yani orta yerde kiriş olduktan sonra da hani bir bütünlük olmadıktan sonra da kolon var diyeyim kiriş değil. Bir bütünlük olmadıktan sonra da çok eve katmanın bir manası yok yani. Ben dört duvarın arasına kapatmak istemiyorum kendim hani. Burada o da küçük olsun. Küçük olsun yani çok önemli değil. Bir şekilde sığarız, yaparız, hallederiz yani. Ama şu dışarıları kapatmak istemiyorum yani ben. Hatta bakın şu yüksekliği bile
Hemen böyle bir adımla toprağa basmak istiyorum. Hani yeşilliğin içine girmek istiyorum bir adımla. O yüzden hani yükselmesini çok fazla istemedim. Böyle işte. Bakalım, ben hala mutfak planlıyorum bacım. Allah bana kolaylık versin. Babam evde duramıyor arkadaşlarım. Çıkmak istiyor. Baba orayı düzleyelim dedik. Orayı düzleyecekler. Ya Ha, düzleyecekler. Orası düz olacak baba. en iyisi. Değil mi? Güzel olur Evin öyle. içini gezdireyim sana. Bak nasıl olmuş bakalım evimiz. Ya nereden götüreceksin anne? Oradan götüremezsin. Gel. Bilet saati geldi. Veririz biraz sonra. Saat kaç? Ha, ilaç saati, mama saati geçiyor. Heh. Bir yağıyor arkadaşlarım. Ocağa yemek attım. Pilav yapmam lazımdı. Azıcık ineyim dedim. Pişer şimdi ya, hemen 2 dakikada. Ustalarımı yemeğe çağırdım. Şöyle Ankara tava yaptım arkadaşlar. Burada tavuklu. Şurada dün akşamdan ıspanak yemeğim. Burada da yayla çorbam. Şimdi bir de çay demlerim. Dışarıda da yağmur var. Sıcak sıcak. Çaylarını da içerler. Masamı da hazırladım. Tabaklarımı falan çıkardım işte. Çayımı demleyeyim. Ustalarım gelince bir güzel. Efendim baba? Geldim. Vallahi aşağı yukarı. Efendim baba? Efendim baba? Kapatayım mı yakasını? Kapat. Tamam. Tamam baba. Ustalarımın yemeğini verdim. Kamyon kum getirdi arkadaşlar. Ayarladılar şimdi yerine. Kum dökülecek. Oy. Yavaşlı işler. Vallahi hesap yapıp duruyorlar. 3 günde şunu hallederiz, 5 günde bunu hallederiz falan diye. Bakalım inşallah kısa sürede olacak. Orayı boşalttık. Babamın havasını da verdim hemen. Kumu da döküyorlar şöyle. Bir taraftan inşaat takip et, bir taraftan yemek yap, bir taraftan babaya bak. Hepsini bir arada götürüyoruz bakalım, çok şükür Allah'a. Bitti havamız. Tamam baba. Dur sileyim ben sileyim. Ne oldu baba? Heh. Yemek yap. Yatırayım mı seni? Ha? Yatırayım mı? Hadi gel. Gel. Babamı ben bir yatırayım, sonra aşağıya. Talih. Abla iyi olmuş da. Önü daraltıyorsun ya devamlı yeli. Yok daha ellemeyeceğim Talih yenge. İyi hemen var yolun kenarına kadar da sen ama. Zaten benim. Düştü mü? Bak bana güvesi kaç. Ama annem istiyor onu. Biz oraya öyle şey olduğu gibi olsun dedik, düz olsun dedi. Niye ki annem o kadar da? Anneme sormadan şey yapıyor ki. Koca merdiven yeterdi ki. Yani yeterdi ama annem dedi düzgün olsun dedi. Şeyden balkondan dışarı zaten şeyini ocak da var abi. Ya Talih yengem ne yapacağım büyük mutfağa diyor, kızıyor bana. L'ye dönse Talih yengem nasıl yapalım diyorum da. Ne yapacaksın o kadar mutfağa, bir ton para tutar diyor. Tuğla mı? Sen yine abiye kadar yaptırırsan daha şey olur. Ta oraya kadar da gelmem İnci yenge, o çok Buzdolabı koyacaksın ha. büyük olur işte. Buzdolabını koymayacaksın. Koyacağım. Tamam abiye zaten buzdolabı girer. Şu araya buzdolabı. Oraya buzdolabı, oradan sonrası da Oradan tezgah sonra mı? Tezgah olsa tamam da. Soba buraya olacak. Sobanın yeri de buraya olunca tamam da. Yani. Buraya Hobiyi buzdolabı, mesela buradan oradan az sonra ortaya da koyabilirsin. musluk nereye olacak? Musluğu Evye, alacaksın. ocak. Ocağı ne bileyim böyle alacaksın onu. Ya Buzdolabının yanına ya ocak gelecek ya lavabo musluk gelecek. He.
Karşıya koysam şeyi, el yıkama yerini falan. Hani karşıya fırını şeyi koysam ocağa. Şey falan yapman lazım o zaman. Giderini falan, su giderini falan. Sucu gelecek işte, ayarlamam lazım hep. Ha. Sucu gelecek işte. Çamaşır makinesinin giderini falan da ayarlayacak ya. Şap dökmeden hani. Tali yengemi, İnci yengemi uğurluyorum. Ustalarımın çayını almaya gidiyorum. Çay demlenmiştir. Demini almıştır. Haydi bakalım. Her yer oldu vıcık vıcık. Baksanıza. Önden çay bardaklarını götüreyim. Ben kendime de bardak götürüyorum. Evin içinde planlama yapmam lazım. Sucu gelecek, elektrikçi gelecek. Nereye neyi çektireceğim ben, ah bacılarım. Şu soba bu bacası beni perişan etti. Yani televizyona diyorum, şu köşeye mi ayarlasam, ne yapsam? Ali Usta. Şöyle bırakayım da. Çaydanlığı alıp geleyim şimdi. Ortamın güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Ustalarımız işi biliyor. Sisi, bulut. Balkondan çekmek lazımdı ama artık bu manzaralara alışmanız lazım arkadaşlar. Allah nasip eder de evimize taşınırsak, yani oturmak nasip olursa, çekmek nasip olursa buralardan böyle olur mu Ali Usta? En kısa zamanda. İnşallah. Mutfağı yok ya. Halledeceğiz. Mutfağı yok. Bakalım. Hepsi olur. Bu kadar oldu ya. Çok şükür Allah'a. Allah bugünleri gösterdi ya. Gerisi de Allah'ın izniyle olur. Şimdi şu çay bardaklarımızı da alalım. Sehpa da yapmamız lazım ama. Şuraya oturağa koyacağım, olmadı. Şöyle bırakalım. Tamam. Dolduralım çaylarımızı. Keyifle planlama yapa yapa içelim bakalım. Çayımızı aldık. Ne? Sobadan. Ha, koydum. Şeker de üstü kapalı. Videoları akşama yükle, izleyeceğim ha. Sen alsana yavrum. Akşama olmuyor, yarına videolar. Videolar yarına. Bugün çekeceğiz, yarına izleyeceğiz. Ay arkadaşlar. Şimdi banyoyu bir göstereyim size. Heh, duvarımız örüldü. Bir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi. Bakalım nasıl olacak. Sabahtan beridir mutfaktayım. Bakın hep duvarları döktüler, sıvaları döktüler arkadaşlar. Hep yeniden ince sıva olacak. Eskinin pirketleri bunlar. Babacağızım, ah babacağızım. Nasıl mutlular, nasıl? Benim kadar onlar da heyecanlı. Babam soruyor bana, kızım ustalar ne yaptı? Öyle mi, böyle mi? Hep buraları bakın, hep döktüler. Buralar hep elden geçecek bakalım. Şimdi arkadaşlar bulaşık makinesi yeri, çamaşır makinesi yeri, buzdolabı yeri, ankastre yeri, ocak yeri, lavabo yeri, hepsinin planlanması lazım ama nasıl yapacağız bilmiyorum ki. Biraz da şu tuğlalar evin ortasında olduğu için planlamayı çok da gözümde canlandıramıyorum. Usta, tuğlalar ne zaman bitecek? En kısa zamanda bitirmeyi planlıyoruz. Yarın büyük ihtimal biter. İnşallah. Yok şimdi böyle gözümde canlandırıyorum ama koltuk nereye gelecek, masa nereye gelecek, hani onun ayarlamasını çok. Desene 2 tane divan atarsın, oturursun Yeliz abla diye. En güzeli. Mis. En güzeli. Hep Eskiden öyleydik. hiçbir yoktu. Eskiden öyleydik işte. Evet. Eskiden öyleydik. Eskiyi birazdan satıyor. Yani şu camı birazcık daha indireceğiz. O bir pirket daha inecek arkadaşlar, aşağı yere yaklaşacak. Buraya çok ince bir şap dökülecek. Çünkü hani tavanımız alçak olduğu için yükselmesini istemiyorum ben. Öyle işte ustalarımız en güzel şekilde ayarlayacak. İçelim çayımızı. Ondan sonra. Ay nasıl güzel sis geldi. Baksana Coşkun Usta. Bak manzaraya bakın. Eve çıkmıştık arkadaşlar. 2 araba birden geliyor. Ustamız diğer ustayı almaya gitti. Bulamadılar yolu galiba. Su tesisatçısı geldi. Hadi gidelim. Su tesisatı için bir görüşelim bakalım. Onu belirleyeceğiz şimdi. Musluk nereye olacak? Bulaşık makinesi nereye olacak? Hiçbirini belirleyemedim. Bir gelsinler bakalım. İneyim ben de. Bugün
Fena yağıyor hava. Nasıl yağıyor? Bir bakın nasıl yağıyor. Oy oy. Hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi yatak odasının elektrik tesisatı. Ben su ustası dedim ama elektrik ustamız geldi. Şimdi yatak odasını planlamaya çalışıyoruz. Abla diyor istersen aplik yap, aplik yeri yapayım diyor. Çok rahat oluyor kullanımı falan dedi. Planlıyoruz işte. Hani yatağı nereye koyacağız? Şöyle bir koyarız yatağı dedik. Bakalım ayarlayacağız işte. Yani böyle tam camın karşısında yatak olursa güzel olacak gibi. Arkadaşlarım geldik mutfak işine. Şimdi Samet ustamız anlatıyor. Abla diyor ben sana bir fikir vereyim diyor. Videoda görünmende mahsur var mı? Samet ustamı da tanıştırayım. Abla diyor ben sana mutfak için bir fikir vereyim şimdi diyor. Sen beni bir dinle diyor. Tam da böyle ordu şivemizi konuşuyor. Vallahi bir hoşuma gitti, bir hoşuma gitti. Sobanın yerini falan ayarladık. Sağ olsun ısı pompasıyla alakalı da. Samet ustam söylesene ısı pompasını. Isı bombasına sürekli aylık bir 5.000 lira para harcayacaksınız abla. Fatura olarak. Yani harcayacaksın bunu. 100.000 lira maliyeti var diyor. Yani 100 bin lira, ısı ısı bombanın pompası. kendisi 100.000 lira. Kendisi 100.000 lira. 5.000 lira da aylık fatura, Tabii ısınma faturası. trifaze ayrıyetten hat çekeceksin trifaze. Elektrik hattı. Kabloyu kalınlaştıracaksın. Senin direkten gelen kablolardan ip ince. Bir daha uğraşacaksın. Bir sürü masraf vereceksin. Ben 20.000 lira da bana vereceksin. Ben ısı bombasına elektrik hattı Nasıl çekeceğim. kendini soktu araya gördünüz değil mi? Ustalık böyle bir şey işte. Kişilikten bahsediyorum. Evet. Böyle. Bu. Yani ben Evet, size köy yeri burada odun yakarsın abla ya. size de sordum ya işte ısınmayla alakalı nasıl olabilir falan diye. Yani ısı pompasını özellikle sormak istedim. Şimdi şey yapıyoruz işte. Planlamayı yapıyoruz. Banyoyu falan ayarladık. Banyoyu, klozeti tam böyle istediğimiz gibi koyamadık çünkü kıbleye geliyordu arkadaşlar. Onu da öyle ayarladık. Yaptık bir şeyler. Bakalım sizle beraber yapacağız. Allah izin verirse en son inşallah çok güzel bir şekilde geleceğiz karşınıza. Bakalım. Annemi gönderdim. Arkadaşlarım kapanış için geldim. Bir günü daha ustalarla aşağı yukarı yağmur, çamur orayı mı yapalım, burayı mı yapalım geçirdik. Az önce ben deyip köşe evi her yeri süpürdüm arkadaşlar. Gündüz yetişmiyor. Yani şimdi yemek yap, çay yap, kahve götür, aşağı in, yukarı çık. Orası öyle mi, burası böyle mi? Banyo içmesinde arkadaşlar. Banyoyu güzel bir şekilde planladık. Samet Usta gerçekten diğer ustalarımız gibi haklarını yiyemem. İşini çok güzel yapan bir usta. Böyle işte santim santim ölçüyorlar. Yani klozeti nereye yerleştireceğiz, lavabo nerede olacak, işte duşakabin nerede olacak, duşakabinin içinde batarya o tarafta mı olacak, bu tarafta mı olacak? Gerçekten böyle çok kafa yormak gereken bir durum yani arkadaşlar. Sonradan sıkıntı yaşamamak için ben de çok ince eleyip sık dokuyorum. Valla bir tane bu akşam Ali ile konuştum. Ali bana dedi ki neyi nasıl istiyorsan öyle yap dedi. Ben böyle cam önüne tezgah yapmayı istiyorum ya arkadaşlar. Bir taraftan onu çok istiyorum gerçekten. Şöyle bir hayalim var yani onu da söyleyeyim size. Cam önüne tezgah yapacağım. Tezgahın üstündeki cama da katlama perde yapacağım. Katlama perdenin ucuna da dantel yapacağım. Böyle öyle nostaljik bir hayalim var. Ha, olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hani Ali şey dedi yani istiyorsan mutfağı o tarafa al dedi ama planlamak zorundayım arkadaşlar. Yani böyle ben huzursuz oluyorum. İçime sinmeyen bir şekil olduğunda böyle eşyam düzgün durmadığında gerçekten huzursuz oluyorum. Aman o da şurada duruversin diyebilen bir insan değilim. Şimdi girişe mutfağa böyle küçük bir L yapsam, önüne yemek masamı koysam, yemek yeme alanı öyle olsa, cam önüne üçlüyü koysam, planlıyorum yani koltukların yerine kadar planlıyorum. Televizyonun yerine kadar. Şimdi Samet Usta hem elektrik işini yapacak hem su işini yapacak. Beraber yanında arkadaşı da olacakmış herhalde. Hani istediğin yere çekerim anteni abla diyor. Yani Allah razı olsun. Ustamız, Coşkun ustamız şey demiş. Abla ne istiyorsa harfiyen yapacaksın. Neyi nasıl istiyorsa demiş. Gerçekten Allah razı olsun. Samet ustam söyledi yani abla dedi bak Coşkun abim bana bunları söyledi. Yani senin yanında da söyleyeyim ne istiyorsa yapacaksın. Oluyorsa yani yokuşa da sürmüyorum zaten. Uygun oluyorsa teklifte bulunuyorsa hepsini yapacaksın demiş. Allah razı olsun. Nereye istiyorsan anteni çekerim abla dedi. Balkonda şey var. Çıkmada işte bizim çıkmada elektrik panosu falan var. Aşağıdaki işte su motorumuzun panosu var. Onların falan hep yeri değişecek. Onları konuştuk.
her şeyi yani elektrik anlamında her şeyi ayarladık diyebilirim arkadaşlar. Başka ya mutfak sıkıntı. Mutfağa bakalım ne yapacağım. Nasıl bir hale sokacağım onu bilmiyorum. Odada bir çıkıntı vardı. Kenarlarda taş yükseklik vardı. Şöyle bir 10 santim. Oraya da dolgu yapacaklar. Şap dökecekler üstüne. Gerçekten çok güzel yapıyorlar ve çok güzel ilerliyorlar. Yani kırmadan, bildiklerini şey yapmadan, böyle dayatmadan, surat asmadan yapıyorlar. Allah herkese böyle usta nasip etsin. Vallahi arkadaşlar. Artık bana müsaade arkadaşlar. Sabah 7'de kalkıyorum. Babamın maması, ilacı falan derken güne yetişmek birazcık zor oluyor. Dinlenmem lazım. Saat 1'e geldi. Kendinize çok çok iyi bakın canım arkadaşlarım. Çok kıymetlisiniz. Yorumlarınız çok kıymetli. Beğenileriniz, abonelikleriniz çok kıymetli. Destek olan, gönülden destek olan hepinizden Rabbim razı olsun. Allah'ım kimin kalbinde ne niyeti, ne isteği, ne arzusu varsa tez zamanda nasip etsin inşallah. En güzel şekilde, en kolay şekilde, en kısa sürede kavuşmayı, yaşamayı nasip etsin. Rabbim herkese güzellik nasip etsin. Herkese kendi evinde yaşamayı nasip etsin canım arkadaşlarım. Öpüyorum, kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Her bir yorumunuz o kadar mutlu ediyor beni, o kadar motive ediyor ki. Allah razı olsun. Yani sizi ben nereden bulurdum YouTube'a girmeseydim? Böyle güzel insanları nereden bulurdum? O kadar iyi geliyorsunuz ki. Gerçekten Allah hepinizden razı olsun. Öptüm hepinizi. Daha fazla uzamasın, gidiyorum dinlenmeye. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.